Herkese merhaba, Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akay. Bugün anlatacağım konu varikosel. Varikoselin ayrıntılarından bahsedeceğim biraz. Çünkü varikosel kliniğimize sık gelen hastalıklardan birisi. Birçok hastada çıkabiliyor. Sporla uğraşanlarda ya da kısırlık nedeniyle kliniğimize başvuran hastalarda biz varikosel hastalığını tespit edebiliyoruz. Varikoseli basitçe şuna benzetebiliriz. Bacaklardaki varise ya da makatta basur olduğu zaman o toplar damarlarının şişmesine benzetebiliriz. Bacaklardaki varis de çok uyumlu. Aslında bir toplar damar hastalığı. Buradaki patoloji sıkıntı şu: testislerde varikosel geliştiği zaman testislerin kanlanması oldukça bozuluyor ve testislerin ısısı artıyor. Testisler 35 derecede sperm üretmek için tasarlanmış bir organ ama 37 dereceye çıkmaya başladığı zaman sperm kalitesi bozuluyor, hareketsizlik, cansızlık artıyor. Tabii dolayısıyla da kısırlık yapabiliyor ya da testosteron seviyesinde düşme yapabiliyor. Tabii bu durumda biz hastaya ne yapıyoruz? Varikoselektomi operasyonu öneriyoruz. Mesela biz erkek kısırlığı ve artı varikoseli olan bir hastada varikoselektomi operasyonu öneriyoruz. Bazen bu gözden kaçabiliyor. Erkek kısırlığında tedavi edilebilir sebepler arasında kadın doğumcu arkadaşlar bazen tedavi verebiliyorlar varikoseli olan hastada. Bu aynı şuna benziyor arkadaşlar. Ocakta su kaynayan bir tencere düşünün. İçerisine dışarıdan soğuk su koyduğunuz zaman tabii ki bir miktar ortam düzelebilir. Ama siz ocağı kapatmadığınız sürece tencere ısınmaya devam edecektir ve problem de devam edecektir. O yüzden erkek kısırlığında uygulanması gerekiyor. Negatif faktörlerden birisi. %100 fayda görür demek doğru değil ama önce bir patolojiyi ortadan kaldırmak lazım. Varikosel ameliyatı uygulanan hastalarda düzelme 3, 6, 9, 12, 1,5 yıla kadar sperm kalitesinde artış devam ediyor ve yardımcı üreme teknikleri dediğimiz tüp bebek olsun, aşılama olsun, bunların başarı oranlarını oldukça 2 kat oranında arttırıyor. Boş boşuna yaptırmamaktan kurtarıyor hastayı. Testosteron seviyesini arttırıyor. Yine cinsel şikayetlerde düzelme sağlayan bir durum varikosel hastalığı. Şimdi varikosel ameliyatı yaparken neye dikkat etmek gerekiyor? Varikosel ameliyatı ne kadar teknolojik cihaz kullanırsanız, tecrübeniz ne kadar fazlaysa doğal olarak varikoselektominin de başarısı o kadar artıyor. Çünkü varikoselektomi sonrası nüks artabilir. Burada bir yayından bahsedeceğim şimdi. Yayında tansiyonu arttırarak varikosel ameliyatı esnasında atar damarları daha görünür kılmaktan bahsetmiş. Burada bizim de ameliyatlarda sık gördüğümüz bir dikkat çekici bir fotoğraf var. Fotoğrafta gördüğünüz gibi okla işaretlenen damar atar damar. Atar damar ne yapar? Gider testise kan getirir ve testisin kanlanmasını arttırır. Bu kordon dediğimiz bölge, bu atar damarın, toplar damarların, sinirlerin ve lenf kanallarının geçtiği bölgeye biz kordon diyoruz. Ameliyatımızı o bölgede yapıyoruz. Bu kordonun içerisinden 3-4 tane ya da 1-2 tane atar damar geçiyor, testisleri besleyen. Biz operasyon sırasında bu atar damarları belirliyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Toplar damarları da bağlayıp ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Lenf kanallarını da korumaya çalışıyoruz. Eğer atar damarları gözden kaçırırsak, bağlarsak testisin beslenmesi bir miktar bozulabiliyor. Hatta önemli miktarda zarar verirsek atar damarlara testislerde küçülme meydana gelebiliyor. Testis atrofiye dediğimiz gidebiliyor. Tabii o zaman yaptığımız operasyon başarısız olmuş oluyor. Daha da sıkıntıya sokmuş oluyoruz hastayı. Gördüğünüz gibi fotoğrafta, her iki fotoğrafta da aynı hastanın aynı ameliyat içerisinde atar damarını görüyorsunuz. Atar damarlar elastik organlardır. Çok incelebilir, çok kalınlaşabilir. Duruma göre organa kan getirmesi gerektiği zaman kalınlaşır, getirmemesi gerektiği zaman incelebilir. Ameliyatta gördüğünüz gibi atar damarları görmek oldukça zor. Mikroskop kullanmak gerekiyor bu ameliyatlarda. Gerekirse hatta mikro doppler dediğimiz bizim mikroskopla göremediğimiz yerlerde atar damarın yerini belirlemek için bize sesle uyarı veren başka makineler var. Bunları da kullanmak gerekiyor. Ben her iki cihazı da kullanıyorum. Çünkü bu ameliyatlarda ne kadar teknolojik cihaz kullanırsanız başarı oranınız da isterseniz o kadar artıyor. Nüks oranınız düşüyor. Varikosel operasyonları ileri teknolojinin kullanılması gerektiği bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Varikoselle ilgili dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.